Merhaba arkadaşlar. Bir neslin gençliğini çürüten bir oyundan bahsetmek istiyorum size. CM34 yani Championship Manager oyunu 2003-2004 sezonu. Ama bu oyunun öyle bir çekiciliği var ki e, oynadıkça oynası geliyor insanın. Transfer sezonu özellikle çok zevkli oluyor. Size burada bazı önemli oyunculardan bahsetmek istiyorum. Ben birçoğunu transfer ettim. Mesela Todorov bir kere forvete ilk almanız gereken oyunculardan. Çünkü bir santraforda aranan özelliklerden birisi nedir? Bitiriciliktir. Yani son gol vuruşu. 20 üzerinden 20. Top sürme en önemli olan şey kanat oyuncularımızda ve forvet oyuncularımızda. Orta sahada çok olmasa da olur ama merkeze koyduğumuz bizim yapacağımız taktikte merkezde olan oyuncu çok önemli olduğu için tabii göbeğe koyduğumuz oyunda da bu özelliği arayacağız. Hızlanması 20 üzerinden 17 gayet iyi. Todorov bitiriciliği 20 olduğu için şu özellikleri siz açtığınızda kötü olsa da gayet iyi bir oyuncu. Kesinlikle transfer etmelisiniz. Biz de ikinci sezonumuzda Litex'ten transfer ettik 2.8 milyon euroya. Gördüğünüz gibi 8 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı ve 8 maçta 9 puan ortalamasıyla oynuyor. 10 üzerinden gayet mükemmel bir form. Evet, şu anda 3.900 değerinde. Bakın sevdiği kulüp Galatasaray diyor. Evet, şimdi burada 25 milyon minimum ücret serbest kalma maddesi. 25 milyon veren bu oyuncuyu alıp gidebilecek. Diğer oyuncularımıza bakalım. Evet, size Toledo'dan bahsetmek istiyorum. Toledo ne olursa olsun, yani özellikleri ne olursa olsun alın, sağ kanadınıza koyun. İsterseniz Manchester United, isterseniz Real Madrid yönetin. Sağ kanatta yerine geçebilecek hiçbir oyuncu yok. Dünya üzerinde yok yani. Hızı zaten gördüğünüz gibi 20, hızlanması 19, top sürmesi 20. Yani bu adam topu aldığında yakalanmıyor. Bunu da şöyle gösterebiliriz size. İlk sezonumda 37 maçta 7 gol 17 asist yapmış. 8.46 ortalamayı oynamış. Şu an ortalaması yükselmiş tabi. Daha 12 maç oynadık. Şimdiden 4 gol 5 asiste ulaştı. Top sürme özelliği gayet iyi. Orta yapması güzel. Ve sağ kanata koyduğunuzda kesinlikle sizi çok memnun edecek bir oyuncu. Ve sol kanada kimi koyacağız derseniz tabi bu ilk aldığınız takım gidip de çok bütçeli takımları alacaksanız tabi o zaman oyunun zevki, ben o şekilde zevk almıyorum. Böyle küçük bütçeli takımları büyütmek daha zevkli oluyor. Transfer yapamamak mesela, bazı oyuncuları elinden kaçırmak gibi. Ama onu transfer ettiğinizde daha güzel oluyor. Daha keyifli oluyorsunuz. Mesela sol kanada da bu adamı koyabilirsiniz. Daniel Braten. Top sürmesi 20. Teknik 20. Orta yapması çok iyi olmasa da hızlanma 20. Bu da gayet formda oyunculardan. 350 bin euroya almıştık. Bakın 37 maçta sol kanatta olmasına rağmen 15 gol attı. 18 asist yaptı. Kanat oyuncusunun bu kadar gol üretmesi gerçekten çok iyi. 8.84 ortalamasıyla oynuyor 9 üzerinden. Tabii benim oyuncuların formunun bu kadar yüksek olmasında yaptığım taktiğin de etkisi var. Şimdi ikinci sezondayız. 11 maçta yine 8.82 ortalama, 4 gol ve 5 asistle oynuyor Daniel Braten, sol kanatın vazgeçilmezlerinden. Evet, şimdi transfer edebileceğimiz diğer oyunculara bakalım. Freddie William Thompson, bu da genç yaşta ve gayet iyi özelliklere sahip oyunculardan. Markaj ve pas 20 olduğu için ve takım oyunu 20, güç 20, hız 16. Bu da uygun fiyata iyi alabileceğiniz oyunculardan. Evet, şimdi diğer oyunculara geçelim. Lionel Morgan. Bu da çok genç yaşta iyi yeteneklere sahip oyunculardan birisi. Wimbledon'dan çıkıyor bu oyuncu. 1,5 milyona aldım ben. Siz de aşağı yukarı bu fiyatları alabilirsiniz. İlk sezonumda fazla oynatmadım. Kadroya giremedi. Şimdi de ara ara oynatıyorum. Evet, çünkü yabancı sınırı var Türkiye'de, biliyorsunuz. İlk sezonda 8, sonra 6'ya düşüyor ama 5 yabancı oynatabiliyorsunuz sahada.
Sonra gelelim Guarin, Freddy Guarin. Bu da defansif özellikleri çok iyi oyunculardan. 18 yaşında. Şöyle bakalım. 1,5 milyona almışım. Profiline bakalım. Uzun şutları çok iyi. Top kapması 15, 20 üzerinden. Penaltı çok önemli değil. Orta yapması 18. Duran toplar. Tam bir duran top ustası. Bu da geliştirip satabileceğiniz oyunculardan. Şu an fazla bir değeri yok ama Türkiye'de zaten değerler biraz düşük çıkıyor. Yabancı ülkelerde daha fazla. Bu oyuncuları nasıl aldım? Onların hepsini de size söyleyeyim. Şu an bu Aydınspor'un kendi ilk orijinal kadrosu değil. Tabii ki sadece şu satılık olanlar vardı. Diğerlerinin hepsini sattım. Şu an ikinci sezonumdayım. Gördüğünüz gibi serbest. Bütün transferler serbest. Nasıl? Başka diğer kulüplere giriyoruz. Buradan göstereyim. Şöyle diyoruz. Sırala diyoruz. Sözleşme bitiş diyoruz. Zaten ilk sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala bütün oyuncular burada listeleniyor. Rakip takımların. Oradan sağ tıklayıp diyorsunuz ki imza attır. O şekilde sizin sözleşmenizi beğenirlerse sezon sonu size bedavaya geliyorlar. O şekilde bunları hep bedavaya aldım. Bu oyuncularla anlaşma imzaladım. Ümit Davala'yı da aldık tabii, meşhur oyunculardan. Kürşat Duymuş bu oyunda gayet iyi çıkan oyunculardan. İbrahim Yavuz. İbrahim Üzülmez'i zaten herkes tanıyor. Yani şurada gördüğümüz listedekilerin hemen hemen hepsi çok iyi oyuncular. Hepsini tek tek saymaya gerek yok. Kazım Şeker'i de Telekom bana önerdi. Bu da transfer edilebilecek oyuncu, genç oyunculardan. Düşük bütçeli. Mesela burada biz takasla aldık. Bunun değeri yani 200 bine falan alınabiliyordu. Şu an 1 milyon 100 bin değerinde. Şöyle bakalım, top sürmesi iyi. Daha 22 yaşında. Pas fena değil. Yani bu da gelişmeye açık oyunculardan bir tanesi. Sonra kimi aldık? Volkan Demirel Fenerbahçe'den bedavaya geldi. Bekir Küçük Ertaş, bunların ikisi kaleci. Bu şekilde transfer edip istemediğiniz oyuncuları da şu şekilde satabiliyorsunuz. Mesela ben bunları bazılarına, mesela Cem Sinan'ı aldığım gibi transfer etmişim. Gençler Birliği'ne satmışım 700 bine. Şener'i aldığım gibi 1,4 milyona satmışım. Bunu da daha önce ucuza transfer etmiştim. Çaykur Rize istedi. Onlara verdim. Pas özelliği hoşuma gittiği için almıştım. İyi de form gösteriyordu. Ama 28 yaşına girdiği için sattım. Şöyle göstereyim. 7,63 ortalamasıyla oynuyordu. Çaykur Rize'ye gittikten sonra ortalaması bayağı bir düşmüş. Tabii Çaykur Rize'nin de formuna da bağlı bu. Evet, isterseniz diğer oyuncularımıza bakalım. Burada Kenan Hasageç, Gökhan Tokgöz iyi kaleciler. Kalecilere göre sıraladık. Bunların hepsi çok iyi kaleci. Defans olarak Burak, Uçe, Diope bu her yerde oynuyor bu oyuncu. Top sürmesi 20. Yani bunu defansta da alsanız, forvete de alsanız oynayan bir oyuncu. İyi oynayan bir oyuncu. Tabi sınırdan dolayı alamıyoruz. Glenn Johnson Chelsea'de oynuyor. Evet, buradan ucuza alabilecekleriniz şöyle göstereyim. Alpay'ı elimizden kaçırdık. Arsenal transfer etti. Zaten şurada gösteriyor, serbest. 2,5 milyon değerinde. Çağdaş iyi bir oyuncu. Michel Dawson, bu da iyi bir oyuncu. Bunu da fiyatına bakalım. 3 milyon. Burada biraz pahalıymış ama alıp geliştirebilirsiniz. Mehmet Polat, Türk futbolculardan, defans oyuncularından. Vedat İnceefe, bu ikisi vazgeçilmezlerden. İbrahim Toraman da gayet iyi. Evet, ucuza alabileceğimiz başka kim var? Şakiri. Burada bende iyi çıkmadı ama genelde bu iyi çıkıyor. Bunu da ucuza alabilirsiniz. 35 bin değerinde. İrfan Başaran'ı Galatasaray'dan mutlaka alın. Bu da kendini çok geliştiren bir oyuncu. Daha 14 yaşında. Şu oyuncuyu ben keşfetmiştim birkaç yıl önce. Zegara hem orta sahada oynuyor hem santrafor oynuyor. Direkt
Koyduğunuzda gayet, daha önceki oyunumda Aydınspor'da oynatmıştım ben bunu. Tabi şu an oyunum silindiği için tekrar açtım. Zaten görüyorsunuz formu 9, 8.83. İyi bir oyuncu. Kennedy Bakırcıoğlu, bunu da alabilirsiniz ama burada bunlar serbest aldılar. Şu an tabii serbest satılacağı için biraz değerli ama ucuza alabilirsiniz serbest olarak. Ve gelişime açık futbolculardan CM dünyasının hemen hemen herkesin bildiği Alexander Farnerud. Gayet iyi özellikleri sahip. Daha 20 yaşında. Bakın Osasuna serbest aldı. Siz de bu oyuncuyu alabilirsiniz. Mariano Gonzalez gayet iyi oyunculardan bir tanesidir. Aaron Lennon. Bu da kaliteli oyunculardan bir tanesi. Burada çok iyi çıkmamış özellikleri ama alıp geliştirip satabilirsiniz. Tabii Türkiye dışında bir lig seçerseniz daha çok yabancı transfer etme şansınız var. Bu Daniel Orteman da gayet iyi bir futbolcu. Transfer edilebilecek oyuncular listesinde 725 bin almışlar. Bakın şu an 5 milyon. Schalke almış. Evet, Gams Pedersen. Bu da CM dünyasının yakından tanıdığı oyunculardan bir tanesi. Psikolojisi yine öyle. Bu da genç yaşına rağmen hızlanması 19. Her zaman da böyle çıkıyor genelde. Top sürmesi gayet iyi bir futbolcu. 325 bin değerinde 1 milyona da alınabiliyor. Kesinlikle alınması gereken futbolculardan bir tanesi. Freddy Adu bütün CM dünyasının ve hatta gerçekte de dünyada tanınan bir oyuncuydu ama şu anda oynadığı takımlar çok iyi takımlar değil. Kendini geliştiremedi. Ama bu oyunda gelişen bir oyuncu. Daha burada 15 yaşında tabii. İlk açıldığında 13 yaşında oluyor. Şu an 1,5 sezon oldu ben oyuna başlayalı. O yüzden 15'ine girdi. Mustafa İzzet. Evet, Estefania Oskis. Bu da bu oyunda top sürmesi iyi çıkmamış ama benim daha önceki oyununda çok iyi bir oyuncuydu. Real Sociedad'daki bir oyuncu. Kim Kallström. CM dünyasının bildiği diğer oyunculardan, genç oyunculardan. Burada hızı biraz düşük çıkmış ama genelde iyi çıkıyor. Ben de kötü çıktı bu sefer. Bu oyuncu da transfer edilebilecek oyunculardan. Kaça almışlar? 3 milyona almışlar. Yani bu takımdan siz de transfer edebilirsiniz. Şu an 4,5 milyona serbest kalma maddesi var. Evet, şöyle bir bakalım kimler var. Tisigalko kardeşler var. Yuri Tisigalko, Maxim Tisigalko. Birisi kaleci. Azar Karadaş, bu da forvete alınabilecek oyunculardan. Kakalov bizdeki Todorov'un takım arkadaşı. Evet, listemize tabii bütün futbolcuları almadık. Boşta olan kim varsa ya da işte takip ettiğimiz Kallström gibi, Estefania gibi, Piskulişi gibi, Pedersen gibi oyuncuları zaten her zaman takip ediyoruz. Fernord gibi. Evet, listemiz böyle. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Evet. Şöyle kadromuza gelelim. Evet, burada ben kendimi yaptım. Yıllardır futbol özlemiyle yanıp tutuştuk. Tabii amatör ligde oynadık. Birinci amatör ligde. Şansımız yaver gitmedi. Hastalık geçirdik falan filan derken. Ama gerçekte de olsaydım böyle bir futbolcu olacağımı inanıyordum. Onun için özelliklerimi de o şekilde yaptım. Ben kulüpte oynadığım kulüplerde libero oynadım. Sol bek oynadım. Defans oynadım. Defansın önünde oynadım. Hücumda oynadım. Yani bunları kendim oynadığım için yaptım. Sağda da oynadım, solda da oynadım, ortada da oynadım. O yüzden sağ kanatta da oynadım. O yüzden bunları kendi olduğum gibi yaptım diyebilirim aslında. Hızım gerçekten çok hızlıydım. Tabii şimdi biraz kondisyon kaybettik ama kendimizi artık burada avutuyoruz diyelim. Şöyle ilk
sezonumda 38 maçta 69 gol attım. Tabi bu taktiğin önemi var. Burada yaptığım taktiğin. Onu da göstereceğim bir sonraki videoda. Bakalım, 8 milyon değerimiz var. Fatih Terim'i seviyorum. Galatasaray'ı seviyorum. Aydınspor'u seviyorum. Evet, peşimizde Valencia, Real Madrid var. Kulüp bu oyuncuyu satmak istemiyor diyoruz ama ısrarla takip ediyorlar yani. Hani şimdi bulmuşlar, benim gibi bir adamı kaçırırlar mı? Evet. Benim dışımda Tolga Seyhan, Murat Özatak, İbrahim Yavuz, Kürşat Durmuş, Tahir Alegöz. Bunu mutlaka alın arkadaşlar. Bunu serbest alabiliyorsunuz normalde. Ben ilk önce alamamıştım. Küçükköy Spor'u almıştı. Daha sonra onlardan 220 bin liraya, 220 bin euroya transfer ettim. Gördüğünüz gibi gayet formda oynuyor ve bir defans oyuncusu için markaj çok önemlidir. Top kapma önemlidir. Pas tabii bütün oyuncular için önemli. Burada biraz düşük ama markajla top kapması gayet iyi. Defans oyuncularında en çok önemli olan özelliklerden bir tanesi de zıplama. Zıplaması az olan arkadaşlar hava toplarını alamıyorlar. Tabii hız da önemli. Yavaş bir defans oyuncusunu herkes geçebilir. Evet. Şöyle göstermek gerekirse Yasin Karaca. Bunu da alabilirsiniz. Bu da kendini geliştiren ve iyi oyunculardan bir tanesi. Kazım Şeker gibi. Başka kim var buradan söyleyebileceğimiz? Evet, forvete gelelim. Temur Altunhan'la Murat Deniz, ikisini forvete koyun. Kafanızı yaslayın arkaya. Türk olarak, Türk futbolcu, yabancı alamıyorsanız. Bitiriciliği 17 Murat Deniz. Şu özelliklerine bakmayın, fazla kafaya takmayın. Bunu alın, kadroya koyun. Hızı çünkü iyi. Bakın şöyle göstereyim. 36 maçta 36 gol. 26 asist. 8 ortalama. Bu sezon 8 maçta 5 gol. Evet. Temur'a gelelim. 39 maçta 34 gol, 18 asist. 6 kez maçın adamı. 8.08 ortalama. Bu sezon 6 maç, 5 gol, 7 asist. Özelliklerine bakalım. Bitiriciliği 20. Temur'un da genelde 19-20 oluyor bitiriciliği. Top sürmesi gayet iyi. Hızı iyi. Yani bu ikisi Türk olarak alınabilecek en iyi oyunculardan ve çok ucuz. Bakın 200 bin euroya Yalovaspor'dan aldık. Murat Deniz'i kaç almışız? Serbest. Aynen, onu serbest aldık. Tabi sonradan Todorov geldi. Murat'ı yedeğe attım. Şu an Temur'la ikisi gol makinesi gibi. Görüyorsunuz burada rekor kırdık. Bu aynı zamanda kendi rekorum. Da bunu göstereceğim size daha sonra. Personel, finansımız artıdayız. Sattığımız futbolculardan çok iyi para kazandık. Taktikler, onu geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, böyle bir oyun. Bunu size tanıtmak istedim. Bir sonraki videoda Diablo taktiğini tanıtacağım size. Bu taktikte nasıl gol rekoru kırıyoruz, nasıl goller atıyoruz, nasıl oynatıyoruz, bunları göstereceğim. Sağlıcakla kalın.